Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sadece 3 malzemeyle çok kolay hazırlayabileceğimiz harika bir milföy tarifiyle karşınızdayım. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Yarım demet kadar maydanoz kullanacağım. Maydanozlarımı yıkadım, ince ince doğruyorum. Bir kalıp beyaz peynir kullandım. Yaklaşık 200 gram yeterli olacaktır. Bir tabağın içerisinde çatal yardımıyla onu eziyorum. Zaten az önce de söylediğim gibi sadece 3 malzeme demiştik. Yumurta akı kullanacağım. Peynir ve maydanoz. Tabi böreğin içine her şey çok çok yakışıyor. Ben patatesli de çok seviyorum. Ama özellikle peynir ve maydanozla yapılmış börekler bana çok anne yapmış gibi geliyor. Anne böreği tadını çok anımsatıyor ve kesinlikle o huzurla yiyorum. Ben değeri bu nedenle çok çok ayrıdır. Şimdi peynir maydanozun içine bir adet de yumurta akı koydum. Ben milföylerimi bir 15-20 dakika önce dolaptan çıkarmıştım zaten. Gördüğünüz gibi hepsini şu anda ortadan ikiye bölüyorum ve içlerine hazırladığım harcı doldurmaya başlıyorum. Bol miktarda kullanmayı seviyorum ben. Zaten erimeyen bir beyaz peynir kullandım. Gördüğünüz gibi biraz kalıyor milföylerin içinde. O nedenle çok çok güzel olacaklar. Peynir tadını daha net alabileceğiz. Standart olarak ikiye katlamanız, üçgen şeklini vermeniz yeterli olacak. Tüm milföylerimde aynı işlemi uyguluyorum şimdi. Ben 10 adet milföy hamuru kullandım. Siz isterseniz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Tabii kişi sayısına göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Sıcacık bir çayın yanında çıtır çıtır bir börek hayal edenler ama çok da zaman olmayanlar için gerçekten çok uygun bir tarif. Eğer buzluğunuzda bekleyen milföy hamurunuz da varsa canınız her çektiğinde ya da çat kapı misafir geldiğinde de hızlıca nefis olan bu börekleri yapabilirsiniz. Yufka açmayı bilmeyenler, evinde yufka olmayan ama çabucak çıtır bir börek hazırlamak isteyenler için gerçekten kesinlikle önerdiğim çok da lezzetli bir tarif. İşte yapması sadece bu kadar kısa sürüyor. Sadece 10 dakika. Şimdi ben bir yağlı kağıt serdim fırın tepsimin içerisine. Onun üzerine de böreklerimi yerleştirdim ve son olarak üzerine yumurta sarısı sürüyorum fırça yardımıyla. İsterseniz biraz susam, çörek otu serpebilirsiniz ya da evinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz üstünü süslemek için ya da tamamen boşta bırakabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şimdi fırına girmeye hazırlar. 200-220 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Bu arada benden istediğiniz farklı tarifler varsa mutlaka yorumlar kısmında iletmenizi istiyorum. Onları da mesela yarın ne yapmamı istersiniz yorumlar kısmında iletirseniz gerçekten yarınki tarifimi buna göre uygulamak isterim. Böreklerim fırından çıktı. Hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı ve lezzetli tüm tariflerim için kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.